İsmim Mehmet Çetin Özel. Aslen Kayseriliyim. Tüccar bir ailenin 3. kuşağının üyesiyim. Babamlar benim Kayseri'nin özelleri diye bilinir. 1976'da Kayseri'den İstanbul'a ticaret yapmak için gelmiş babam. 77'de de ben doğdum. Tekstilci bir ailenin çocuğu olarak tekstil mühendisliği okudum. 1999 yılında Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun olarak babamın tüccar dükkanına geldim. 99'dan sonra da iş hayatım başlamış oldu böylelikle. 1999-2015 yılları arasında Özel Tekstil'in yöneticiliğini yaptım. 2015'te de Marsala'yı kurdum. Marsala'nın vizyonu uluslararası markaların vazgeçilmez bir kumaş tedarikçisi olmak. Yani ne demek? Uluslararası bir markanın aradığı kumaşı mutlaka bizde bulabilmesini sağlamak, mutlaka bize müracaat etmesini sağlamak. Böyle bir vizyonla yola çıktık. Biz moda sektörüne kumaş üretiyoruz. Uluslararası markalar, örneğin Inditex, örneğin LC2 gibi yerel ve uluslararası markaların giyimlik kumaşlarını tedarik ettiği bir şirketiz. Marsala iplikten başlayıp dokuma kumaş üreten, sonra bunun boyamasını, terbiyesini, renklendirmesini yapan bir teknolojiye sahip. Marsala'ya iplik girer, mamul kumaş olarak çıkar. İplik geldiğinde önce çözgü makinelerimizde dokumaya hazır hale getirilir, çözgüsü üretilir. Sonra bu çözgüler dokuma makinesinde dokunur ve ham kumaş haline gelir. Ham kumaş haline geldikten sonra müşteri isteklerine göre bunun boyama prosesi başlar. Müşteri isteklerine uygun renkte ve tuşede ve tutumda kumaşlarımızı konfeksiyon yapılmak üzere müşterilerimizin konfeksiyon fabrikalarına göndeririz. Marsala yaklaşık 55 tane ülkeye ihracat yapıyor. Bu Amerika, Avrupa, şu anda Çin'e ve Japonya'ya açılmaya çalışıyoruz. Zaten yerli markalarımızın, ünlü markalarımız LC2, Defacto, Koton gibi markalarında vazgeçilmez bir kumaş tedarikçisiyiz. Teknolojiyi kullanma, dijitalleşme, otomasyon konularında biraz araştırmaya başladığımızda daha bizim sektör olarak verilerimizden, üretim verilerimizden, sahamızdaki durumlardan, istatistiklerden başlamamız gerektiğini öğrendim. İlk otomasyon tecrübemiz dokuma makinelerinden veri toplayarak dokuma işletmesi optimizasyonu ile başladı. Sonrasında ise 2007 yılında satın aldığımız boyane fabrikasının dijitalleşmesiyle ilgili Eliar'la çalışarak boyanenin veri toplaması süreciyle de ikinci adıma geçtik. 2020'den önceki vizyonumuz mümkün derece tüm işleri, tüm süreci dijital olarak izleyebilmek ve yönetebilmekti. Artık şu anda amacımız robotlaşmayla ve tam otomasyonla süreçlerimizi çok daha ileri boyuta götürmek. Eliar'ın tekstil için ürettiği sistemlerin neredeyse sanırım hepsini kullanıyoruz burada. Bir boyanede kullanılabilecek teknolojilerini. Bir tanesi boya makinesi programatörlerini kullanıyoruz. Kimyasal otomasyonunu kullanıyoruz. Boya eritme otomasyonunu kullanıyoruz. Tuz eritme otomasyonunu kullanıyoruz. Soda eritme otomasyonunu kullanıyoruz. Şimdi de Eliar için ve bizim için yeni olan dijital fabrika yazılımının kurulumu ile ilgili çalışıyoruz. Valla faydadan ziyade Eliar'ı nimet olarak görüyorum ben. Yani bizim ülkemiz için önemli bir değer. Yazılım ve otomasyon konusunda tekstilde yerli bir üretici ve katkı verici olarak çok değerli görüyorum Eliar'ın çabalarını ve elimden geldiğince bir şeye ihtiyacım olduğunda Eliar'la birlikte yapmak istiyorum. Dünyada üretim ve tüketim doğrusal bir süreçte ilerliyordu. Yaklaşık 3-5 yıl öncesine kadar. Hep daha fazla tüketmek ve daha fazla tükettiğimizi üretmekle ilgili bir ekonomik model vardı. Bu tüketimin fazlalığı ve çılgınca büyümesinin sonucunda dünyanın kaynaklarının sınırsız olmadığını keşfettik. Bunun sonucunda da artık bir doğrusal üretim ve tüketim değil, döngüsel üretim ve tüketim modeline geçilmesi zaruriyeti ortaya çıktı. Sürdürülebilirlik günümüzde bir tercih değil, mecburiyet olduğunu dünya yavaş yavaş fark etti. Biz de Marsala olarak kendi üretim modelimizi de, tüm süreçlerimizi de döngüsel hale getirmekle ilgili çaba göstermeye başladık. Öncelikle ne yaptık derseniz, sürdürülebilirlik konusunda bir çalışma yaptık şirketimizde. Bir sürdürülebilirlik raporu hazırladık. Mevcut durumumuzu analiz ettik. İlk yaptığımız enerji sürdürülebilirliği oldu. Kullanacağımız ve kullandığımız tüm elektrik enerjisini güneş enerjisinden elde etmeye karar verdik. İlk yatırımımızı yaptık. 2025'in Nisan ayında faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Ürünlerimizin sürdürülebilirliği konusunda bir faaliyete başladık. Döngüsel ürünler haline getirmek için elyafından prosesine kadar tamamen biyobozunur malzemeden üretilmiş, biyobozunur kimyasallarla boyanmış kumaşlar üretmekle ilgili çalışıyoruz.
Sosyal sürdürülebilirlik konusunda çabalarımız var. Buna göre tüm insan kaynakları ve sosyal süreçlerimizi gözden geçirerek iyileştirmeler yapıyoruz. Hedefimiz 2040 yılındaki Avrupa Birliği hedeflerine uygun bir şirket haline gelmek. Tüm şirketlere önerim kendi şirketlerinin dijital olgunluklarını ölçtürerek buna göre kendilerine özel bir dijital yol haritası hazırlamaları. Zaten bakanlıklarımız da şirketlerin dijital yolculuğunda destek vermek için bu metodolojiyi öneriyorlar. Tüm şirketlere bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Dünyayı hep birlikte paylaşıyoruz. Aynı kaynakları tüketerek yaşıyoruz. Kaynaklarımız sınırsız değil. O yüzden bir ürün satın alırken bu ürünün sürdürülebilirlik konusundaki etkisini de öğrenmeye çalışmalıyız ilk önce. Tüm tüketicilere bilinçli tüketim yapmalarını, bilinçli üretim yapan, bilinçli tedarik zincirleri yöneten, bilinçli şirketlerden ürünler satın almasını öneriyorum. İlk kumaşla tanışmam 8 yaşında oldu. Babam rahmetlik bana şey demişti. Hiç üstünde kıyafeti olmayan bir insan gördün mü oğlum? Tekstilimiz bizim ölmeyecek bir meslek derdi. Yani tekstil insanın en önemli ana ihtiyaçlarından bir tanesi. Bu üretim ve bu satış faaliyeti hiçbir zaman bitmeyecek. Fakat sürekli de bir değişim içerisinde olduğunu da yaşıyorum. Yaklaşık 25 yıldır bu işin üretim ve satışındayım. Geri kalan tarafında da 40 yıllıkta bir tecrübeyi de babamdan dinledim. Sektörümüz sürekli devam edecek tabii ki. Fakat sürekli de bir değişim içerisinde olacak. Bu yüzden bu dönüşüme ayak uydurmak için çok çalışmamız gerekiyor. Hem teknolojilerimizi, hem iş yapış şekillerimizi, hem ürünlerimizi bu adaptasyona hazır hale getirmek zorundayız. Marsala her yıl bir eğitim planlaması hazırlığı içerisinde oluyor. Öncelikle çalışma arkadaşlarımızın kendilerinin neye ihtiyacı olduklarını farkına varmaları için bir farkındalık eğitimi yapıyoruz. Her departmanımıza, departmanın kapasitesine göre stajyer almak için gayret içerisinde oluyoruz. Özellikle bizim şirketimizde çalışmak isteyenlere imkan sağlıyoruz. İnternetten de başvuru alıyoruz. Üniversitelerin kariyer günlerine de katılarak, orada stand da açarak, öğrenci arkadaşlarımızla tanışarak onları şirketimize getirip hem kendilerine katkı vermelerini, geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Hem de Marsala'nın geleceği için yatırım yapıyoruz. Üniversite eğitimlerimizin birçok üniversitede yeterli düzeyde olduğunu düşünüyorum. Ancak şöyle bir eksiğimiz var. Biz sadece üretimin mühendislik kısmını, meslek yüksekokulu kısmını önemsiyoruz. Halbuki bir de işin yapıldığı, işin uygulandığı alana insan yetiştirmek, onları bilinçli hale getirmek ihtiyacı var. Bu da nerede olabilir? Bu meslek liseleriyle olabilir. Maalesef tekstilde sahada çalışacak meslek erbabı İnsan yetiştirme konusunda yeterince başarılı değiliz. Bu anlamda tekstilin her alanında operatör yetiştirmek için, meslek erbabı yetiştirmek için daha ilerici bir planlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tekstil işi çok hızlı değişen bir iş. Biz moda sektöründeyiz. Beğeniler aylar değil belki günlerde değişebiliyor. Bu anlamda değişimi iyi takip etmek için de insanlar arası etkileşimin ve iletişimin çok iyi olması lazım. Bu sadece sözel iletişim değil, sosyal iletişim de, yüz yüze bakmak da, göz göze gelmek de gerektiren bir şey. O yüzden bizim tekstilde fuarımız olmazsa olmazımız. Senede 2 defa her bir lokasyona gidiyoruz. Yani bir yaz sezonunda gidiyoruz, bir kış sezonunda gidiyoruz. 2025 yılında Marsala yaklaşık 18 tane fuara katılacak. Yani dünyanın 4000 yanında müşterilerimizle karşı karşıya gelerek onların ne istediğini, bizim onlara neler sunduğumuzu yüz yüze, gönül gönüle ifade edeceğiz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Başarının tek bir yolu yok. Bir noktadan bir noktaya gitmekte çok fazla yollar var. Başarmanın da tek yolunu tarif edecek kadar da ukalalık yapabileceğimi düşünmüyorum. Ben sadece kendi yaptığımı söyleyebilirim. Benim yaptığım şuydu. Öncelikle küçük yaştan beri mutlaka bir hedefim vardı. O hedefin beni motive ettiğini düşünüyorum. İkincisi, çok çalışkandım. Yani sabahleyin erken kalkardım, işime başlardım. O planım ve vizyonum için çalışır. Sonra evime geldiğimde de planımla birlikte uyurdum. Yani her zaman bir hedef peşinde koştum. Bu hedef peşinde koşmanın insanı başarıya doğru ittiğini düşünüyorum. Bir de bu hedef yolunda etik ve ahlaki değerlerden kesinlikle sapmamaya çalıştım. Bu 3 tane şeyi söyleyebilirim.